Merhaba, ya doğruysa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın dört bir yanından, bazen komik, bazen şaşırtıcı, bazen ise biraz tuhaf 25 ilginç yasayı derledik. Bu yasalar o kadar garip ki, bazılarınız gerçekten böyle bir şey var mı, diyeceksiniz. Ama evet, bunlar gerçekten uygulamaya konmuş yasalar. Eğer hazırsanız, birlikte bu ilginç ve bir o kadar şaşırtıcı yasaların dünyasına adım atalım. Hazırsanız, haydi başlayalım. Singapur'da sakız çiğnemek yasak. Singapur'da sakız çiğnemek, özellikle sokakta veya halka açık alanlarda, ciddi bir suç olarak kabul edilir. Ancak bu yasa tamamen yasak anlamına gelmez, reçeteli sakızlar, örneğin nikotin sakızları, eczanelerden alınabilir. Yasa, 1992 yılında hükümetin temiz ve düzenli bir şehir oluşturma hedefinin bir parçası olarak yürürlüğe girmiştir. Özellikle metro kapılarının sakız nedeniyle sık sık arızalanması gibi sorunların önüne geçmek için bu karar alınmıştır. Yasanın caydırıcılığını artırmak için yüksek para cezaları uygulanır. Bu sert önlemler sayesinde, Singapur dünyada en temiz şehirlerden biri olma unvanını kazanmıştır. Kanada'da bozuk paralarla ödeme yapmanın sınırı var. Kanada'da alışveriş yaparken bozuk paralarla ödeme yapmak istiyorsanız dikkat etmelisiniz. Resmi yasalara göre, 25 centlik bozuk paralarla 5 dolardan fazla ödeme yapılamaz. Bunun amacı, ödeme işlemlerinin uzun sürmesini önlemek ve özellikle küçük işletmelerde pratikliği sağlamaktır. Bu yasa, bozuk paraların aşırı birikmesini ve ödeme sürecinde karışıklık yaratmasını engellemek için oluşturulmuştur. Yasa genellikle marketlerde veya benzin istasyonlarında uygulanır ve ödeme sistemlerinin daha verimli hale getirilmesini amaçlar. İtalya'da altın balık kasesi yasak. İtalya'da hayvan haklarına duyulan saygı, yasalara da yansımıştır. Yuvarlak balık kaselerinde balık beslemek yasaktır, çünkü bu tür kaselerin balıklarda stres, yön bulma zorluğu ve ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu düşünülmektedir. Araştırmalar, yuvarlak kaselerde yaşayan balıkların daha kısa ömürlü olduğunu ve sürekli olarak strese maruz kaldığını göstermektedir. Bu yasa, hayvan refahını artırmak ve insanların evcil hayvanlarını daha sağlıklı koşullarda beslemelerini teşvik etmek için getirilmiştir. Fransa'da bir domuzun adını Napolyon koymak yasaktır ve bu yasa, tarihi figür Napolyon Bonaparte'a duyulan saygının bir yansımasıdır. Yasa, yalnızca halka açık alanlarda geçerlidir, yani evde domuzunuza Napolyon adını vermeniz sorun olmaz. Bununla birlikte, bu yasa Fransız halkı arasında hem bir saygı gösterisi hem de bir mizah unsuru olarak değerlendirilir. Napolyon'un Fransız tarihindeki önemli rolü göz önünde bulundurulduğunda, bu yasanın sembolik bir anlam taşıdığı açıktır. Almanya'da arabanızın benzinsiz kalması yasak. Almanya'da otobanlarda aracınızın benzinsiz kalması yasal bir suçtur. Bu kural, trafikteki akışı kesintiye uğratmamak ve güvenlik risklerini azaltmak için oluşturulmuştur. Almanya'nın otobanları yüksek hız limitleri ile ünlüdür ve yolda duran bir araç, diğer sürücüler için ciddi bir tehlike yaratabilir. Bu nedenle, sürücülerden yakıt seviyelerini kontrol etmeleri ve uzun yola çıkmadan önce hazırlıklı olmaları beklenir. Aksi takdirde, hem ceza öder hem de trafik güvenliğini tehlikeye atmış olursunuz. ABD'de Arizona'da bir kaktüsü kesmek suçtur. Arizona'da bir kaktüsü kesmek ciddi bir suçtur ve bunun cezası 25 yıla kadar hapis olabilir. Bu yasa, özellikle saguaro kaktüsü gibi endemik türlerin korunmasını amaçlamaktadır. Saguaro kaktüsü, Arizona'nın doğal ekosisteminin önemli bir parçasıdır ve büyümesi onlarca yıl sürebilir. Bu yasa sayesinde, hem doğa koruma çabaları desteklenmekte hem de çevresel farkındalık artırılmaktadır. Ayrıca kaktüslerin ekosistemdeki diğer türlere barınak ve besin sağladığı unutulmamalıdır. İngiltere'de, posta pullarını kraliçenin baş aşağı olduğu şekilde yapıştırmak suçtur. İngiltere'de posta pullarını ters yapıştırmak, kraliyet ailesine saygısızlık olarak kabul edilir. Bu yasa, Kraliçe II. Elizabeth döneminden beri yürürlüktedir ve monarşi ile halk arasında saygıyı koruma amacını taşır. Günümüzde bu yasa sıkı bir şekilde uygulanmasa da, özellikle resmi belgelerde veya devlet dairelerine gönderilen mektuplarda bu kurala uymak önemlidir. Bu, İngiltere'nin geleneklerine ve tarihine ne kadar bağlı olduğunu gösteren ilginç bir örnektir. İsviçre'de apartmanlarda gece 10'dan sonra tuvalet sifonu çekmek yasaktır. Bu yasa, komşuların rahatsız olmasını önlemek için getirilmiştir. İsviçre'nin sıkı gürültü kontrol yasaları, toplu yaşam alanlarında huzuru korumayı hedefler. Ancak bazı eleştirmenler, bu yasanın günlük yaşamı zorlaştırabileceğini ve bireysel özgürlükleri kısıtlayabileceğini savunuyor.
Yine de, İsviçre halkı bu tür kurallara genellikle saygılıdır. ABD'de Wisconsin'de elmalı turta üzerine peynir koymak zorunlu. Wisconsin'de elmalı turtanın üzerine peynir koymak, geleneksel bir uygulama olarak kabul edilir. Resmi bir yasa olmasa da, eyalet yetkilileri ve restoranlar bu geleneği teşvik eder. Wisconsin, peynir üretimiyle ünlüdür ve bu yasa dışı gelenek, bölgenin kültürel mirasını vurgular. Elmalı turta ve peynirin birleşimi, birçok kişi tarafından eşsiz bir tat olarak değerlendirilir ve bu gelenek, turistlerin de ilgisini çeker. Japonya'da Metabo yasası olarak bilinen bu düzenleme, belirli yaş gruplarındaki bireylerin bel çevresini ölçmeyi zorunlu kılar. 2008 yılında yürürlüğe giren yasa, halk sağlığını teşvik etmek ve obezite oranlarını düşürmek amacıyla oluşturulmuştur. Erkeklerin bel çevresinin 85 santimetreyi, kadınların ise 90 santimetreyi geçmemesi gerekir. İşletmeler, çalışanlarının sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptırmak zorundadır ve bu yasaya uymayan kuruluşlar ceza alabilir. Bu yasa, Japonya'nın sağlıklı yaşam konusundaki kararlılığını gösterir. Avustralya'da kırmızı ışıkta yürümek yasak. Avustralya'da bazı şehirlerde, özellikle Melbourne'de, kırmızı ışıkta geçmek yasaktır. Bu yasa, yalnızca trafik güvenliğini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yaya trafiğinin düzenli ve kontrollü bir şekilde akmasını sağlamayı hedefler. Her ne kadar çoğu şehirde kırmızı ışıkta geçmek, yürüyüşçüler için büyük bir sorun olmasa da, Avustralya'da bu kural, yol güvenliği için ciddi şekilde uygulanır. Yasa, 2000'li yılların başında yürürlüğe girmiştir ve yaya kazalarını azaltmak için sıkı bir denetim altındadır. Kuzey Kore'de yabancı filmleri izlemek yasak. Kuzey Kore'de yabancı filmler, özellikle Amerikan yapımlarının izlenmesi yasaktır. Hükümet, ülke halkının yalnızca devlete ait, ideolojik olarak uygun içerikler izlemesini zorunlu kılar. Yabancı kültürlerin yayılmasını engellemek, ülkedeki sosyal düzenin korunması açısından kritik bir önem taşır. Bu yasak, aynı zamanda hükümetin vatandaşlarının dış dünyadan izole edilmesi amacıyla uygulanan daha geniş bir stratejinin parçasıdır. Yabancı medya içerikleri, ideolojik ve kültürel tehdit olarak görülür, bu nedenle Kuzey Kore'nin sinema sektörü yalnızca yerel üretimlere dayanır. Hindistan'da kırmızı ışıkta durmamak suçtur. Hindistan'da, özellikle Delhi gibi büyük şehirlerde, kırmızı ışıkta durmamak ciddi bir suçtur ve cezası, para cezası veya sürücü belgesinin geçici olarak iptal edilmesi olabilir. Hindistan'daki trafik yoğunluğu ve düzensizliği, kazaların ve trafik sıkışıklığının artmasına neden olmuştur. Bu nedenle, kırmızı ışık ihlalleri üzerinde büyük bir baskı vardır ve güvenliği sağlamak için sıkı denetimler uygulanır. Özellikle büyük şehirlerde, trafik ışıklarında durmak, bir toplumsal sorumluluk olarak kabul edilir. Çin'de üzerinde rakun figürü olan eşyalar satılamaz. Çin'de, özellikle 2000'li yılların başından itibaren, üzerinde rakun figürü bulunan eşyaların satılması yasaklanmıştır. Bu yasa, hayvan hakları savunucuları tarafından, bazı rakun türlerinin ticaretinin ve tükenme tehlikesi altındaki durumlarının engellenmesi için çıkarılmıştır. Ancak yasa, sadece gerçek rakunları simgeleyen figürleri değil, bu hayvanların sembolize edildiği her türlü objeyi kapsar. Çin hükümeti, yaban hayatının korunması için ciddi bir çaba sarf eder ve bu yasa, doğal yaşamı korumaya yönelik önemli adımlardan biridir. Yasa, Çin'de çevreye duyarlılığı artırmaya yönelik sembolik bir hareket olarak da görülür. Hindistan'da güneş gözlüğü takarken oy kullanmak yasak. Hindistan'da seçimler sırasında güneş gözlüğü takmak yasaktır. Bunun nedeni, gözlerin oy kullanma işlemini gerçekleştiren kişiye odaklanmasını sağlamak ve şeffaf bir süreci garanti etmektir. Ayrıca, seçmenlerin göz hareketleriyle iletişim kurarak usulsüzlük yapmasını önlemeyi amaçlıyor. Bu yasa, Hindistan'ın seçim güvenliğine verdiği önemi gösteriyor. İrlanda'da pazar günleri birayı evlere satmak yasaktır. İrlanda'da pazar günleri bira satışı kısıtlanmıştır. Bu yasa, ülkedeki eski dini geleneklerden kaynaklanır. Pazar günleri, İrlanda halkı için dinlenme ve ibadet günü olarak kabul edilir ve alkol tüketiminin sınırlanması, bu günün anlamını koruma çabasıdır. Ancak modern zamanlarda bu yasa, birçok kişi tarafından tartışma konusu olmaya devam ediyor. Avusturya'da ineklerin çanlarını çaldırmak sınırlandırılmıştır. Avusturya'da ineklerin çan sesleri, gürültü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle sınırlı sürelerde çaldırılabilir. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayanların şikayetleri üzerine bu yasa çıkarılmıştır. Amaç, hem hayvanların stres seviyelerini düşürmek hem de komşular arasında huzuru sağlamaktır. İsveç'te evde çıplak gezmek kamu görüşüne aykırı sayılabilir.
İsveç'te kendi evinizde dahi çıplak dolaşırken dikkatli olmalısınız. Eğer pencerenizden çıplaklığınız fark edilirse, komşular tarafından şikayet edilmeniz durumunda yasal sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu yasa, özel hayatın gizliliğini ve kamu düzenini korumayı hedefler. Rusya'da kirli araba kullanmak yasaktır. Rusya'da arabanızın kirli olması durumunda ceza alabilirsiniz. Özellikle plakanızın kirli olduğu ve okunmadığı durumlarda bu yasa devreye girer. Bunun sebebi, trafik güvenliğini artırmak ve şehirlerde daha düzenli bir görüntü sağlamaktır. Kirli arabalar, bazen sürücüler için bile tehlike oluşturabilir. Malezya'da çocukların çıkardığı gürültüye ceza kesilebilir. Malezya'da çocukların çıkardığı yüksek sesli gürültü, komşuları rahatsız ederse aileler para cezası alabilir. Bu yasa, özellikle apartmanlarda yaşayanlar arasında huzuru sağlamak için çıkarılmıştır. Ancak bazı kişiler, çocukların doğası gereği gürültücü olduğunu savunarak bu yasayı eleştirmektedir. ABD'de Oklahoma'da yatarken çizme giymek yasaktır. Bu yasa oldukça eski bir gelenekten kaynaklanır ve genellikle tarım işçilerinin, yatakta temizlik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla konulmuştur. Günümüzde pek uygulanmasa da yasa, hala yürürlüktedir ve bir efsane haline gelmiştir. Yeni Zelanda'da evcil hayvanlara dövme yapmak kesinlikle yasaktır. Bu yasa, hayvan haklarını koruma amacıyla çıkarılmıştır. Bazı kişiler, hayvanlara estetik kaygılarla dövme yaptırmayı tercih etmiş, ancak bu uygulama büyük bir tepki çekmiştir. Şimdi hayvanlara bu tür zararlar verenler ciddi para cezalarına çarptırılıyor. İspanya'da plajda havuza girer gibi zıplamak yasaktır. İspanya'nın bazı plajlarında, suya büyük sıçramalarla atlamak yasaktır. Bunun nedeni, diğer tatilcilerin güvenliğini ve rahatlığını korumaktır. Ayrıca bu yasa, çevredeki deniz yaşamını da olumsuz etkileyebilecek davranışları engellemeyi amaçlar. Güney Afrika'da fillerin şehirde dolaşması sınırlıdır. Güney Afrika'da fillerle şehir içinde dolaşmak belirli kısıtlamalara tabidir. Bu yasa, hem hayvanların güvenliği hem de şehirdeki insan trafiğinin düzenli tutulması için getirilmiştir. Özellikle turistik bölgelerde filleri gezi aracı olarak kullananlar, bu yasaya uymak zorundadır. Avustralya'nın Queensland eyaletinde evcil tavşan beslemek yasa dışıdır, çünkü tavşanlar istilacı bir tür olarak tarıma ve doğal ekosisteme ciddi zararlar vermiştir. 18. yüzyılda Avrupa'dan getirildikten sonra hızla çoğalan tavşanlar, tarım arazilerini tahrip etmiş, yerli bitki ve hayvan türlerini tehdit etmiştir. Bu nedenle eyalet yönetimi, tavşan beslemeyi tamamen yasaklamış ve ihlal edenlere yüksek para cezaları getirmiştir. Ancak, sihirbazlar performanslarında tavşan kullanmak istediklerinde özel izin alarak bu yasağın dışında tutulabiliyor. Yasa, doğal yaşamı korumak ve ekosistem dengesini sağlamak için alınan sıkı önlemlerden biridir. İşte karşınızda, dünyanın farklı köylerinden, şehirlerinden, hatta ülkelerinden gelen 25 ilginç yasa. Şimdi bu yasaların hangisi sizi en çok şaşırttı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tür videoların devamı için, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.